Evet. Arkadaşlar hoş gelmişsiniz, sefa gelmişsiniz. Eee, Cevat kardeşim hoş gelmişsin. Hoş geldin, sefa geldin. Hayırlı akşamların olsun kardeşim. Sağ ol. Sen nasılsın Cevat? Mikail hoş gelmişsin kardeşim. Aleykümselam. Aleykümselam. Arkadaşlar bu arada şunu söyleyeyim. Mikail, e-mailin varsa katılmak istersen yayına alabilirim seni. Burada hem birbirimizi görmüş oluruz hem muhabbet etmiş oluruz. Hakkınız geçmesin. Bugün bir arkadaş vardı. Onunla konuştuk. Çok güzel oldu. Muhabbet ettik. Özgür hoş gelmişsin kardeşim. Hayırlı akşamların olsun. Merhaba kardeşim, merhaba. Sadece basketbol kardeşim, genç kardeşimiz hoş gelmiş, sefa gelmiş. Eyvallah, eyvallah Mikail. Evet. Atladığımız oldu mu? Safiye kardeşim hoş gelmişsin. Bazen atlayabiliyoruz, kusura bakma hakkında ne? Safiye kardeşim hoş gelmişsin. Bazen atlayabiliyoruz, kusura bakma hakkında. Oktay kardeşim hoş gelmişsin. Hayırlı akşamların, hayırlı gecelerin olsun. Ramazan bayramınızı tekrar kutluyorum arkadaşlar. İftar yaptınız herhalde. İftarlarınızı açtınız. Allah kabul etsin. Tahsin'e hoş gelmişsin kardeşim. Bugün böyle burada yalnız başıma böyle bir yayın açayım dedim arkadaşlar. Mutfaktayım. Yemek yedim, iftar ettim. Ondan sonra mutfakta hemen masanın üstüne bilgisayarı koydum. Orada bir yayın açayım dedim. Bir iki arkadaş var. Burada yan tarafta kalıyorlar. Onların da misafirleri gelmişti. Hem beni rahatsız etmesinler dedim hem de öyle yayın açtım. Galip kardeşim hoş gelmişsin. Sağ olasın. Ramazan'ı yarıladık. Aynen öyle. Aynen öyle. Ramazan nasıl geçiyor arkadaşlar? Türkiye'de olmak vardı şimdi. Ne kadar ne yaparsak yapalım. Gurbet elde olduğumuz zaman
Ne olursa olsun kardeşim, ne olursa olsun, hani, taş yerinde ağırdır diyorlar ya. Durumun ne olursa olsun, istediğin kadar iyi olsun, sevdiklerinden uzak, ülkenden uzak olduğun zaman, her şey boş yani. Her şey boş, öyle söyleyeyim. Nurettin kardeşim hoş gelmişsin. Aleykümselam, hoş gelmişsin. Bu arada arkadaşlar, o, çubuk yapan arkadaşımız vardı ya, onun da telefon numarasını ben size, vereyim istiyorsanız. Hatta yazayım, şöyle yapalım. Onun numarası neydi ya? Yabancı bir numarası vardı. Şöyle yapalım. Bunu yazayım da. 180 98 162 462 66 23 23 yanlış yazmadım herhalde. 8 462 23 yazdım oraya arkadaşlar. Reyhan kardeşim hoş gelmişsin. Aleykümselam. Nasılsın? İyi misin? Macera, her şey güzel gidiyor inşallah. Maceralar da gelecek inşallah. Ramazandayız. Biraz o yüzden bana tolerans tanıyorlar böyle. Bazen kafa izni alıyorum. Yapacak bir şey yok. Ne demişler? Biraz şöyle ötelim de görelim ya. Gözlerimiz görmüyor artık. Evet. Cevat senden ne var ne yok? Ne yapıyorsun? Yok. Ramazan'da tabii ki kazı işleri her Ramazan'da zor tabii de. Ama onlar hani biliyorlar, biliyorlar. Durumu bildikleri için öyle bizim bir zorluğumuz yok yani. Allah'a şükür ya. Yok, bir de sevdiğim bir iş olduğu zaman hiç insana dokunmuyor yani.
Gelmeyen arkadaşlarımız var ya. Güceniyorlar zamansız açıyorsun diye. Doğru, zamansız açıyorum. Sabahtan da bir açayım dedim, yayın açayım dedim. Ama bayağı arkadaşlarımız vardı yani. Evet. Biliyor musun diyor. Bu tılsım işi zor iş arkadaşlar. Hepsi aynı değil. Onu yapan bir tane yokmuş yani. O adam bir tane olsun da her şey herkes onu yapsın. Öyle bir şey yokmuş. Cevat, sen ne yapıyorsun kardeşim? Sen biraz aktifsin bu konularda. Neler yapıyorsun? Oktay kardeşim. Yok Oktay, maili göndermişsen bendedir. Bakamıyorum. Sadece zamanım yok. Bakamıyorum. Akşam da olduğu zaman zaten aç susuz geliyoruz böyle. Allah'tan bugün evdeydik de böyle. Yine de tabii ki kendi işlerimizi anca halledebildik. Yine koşturuyoruz oraya buraya. Eski yaşam yerleri hakkında. Tamam, benim burada elimde buradan bulduğum kayıtlar var. Onları bir türlü zaman bulamıyorum. İnanın ki böyle bu işler tek olmuyor yani. Bu hani video yapması yaparım da videonun o montajıdır, yüklemesidir, bilmem neydir falan onlar çok uzun sürüyor. Keşke böyle burada bir tanıdığımız olsa da en azından o işleri ona yaptırsam. O zaman hemen hemen her bir iki günde bir video çekerim. Atarım ama şimdi her şeyi yapıyorsun ya tek başına zor oluyor ya. Cevat, istiyorsan şey yapalım. İstiyorsan gel yayına anlat, biz de dinleyelim. Hem arkadaşlar da dinlesinler. Sen bu konularda da aktifsin. İster misin? Artık şimdiden sonra böyle yapacağım böyle. Bir iki arkadaşı isteyenleri alacağım yayına. Muhabbet edeceğiz. Madem YouTube bu özelliği bize tanımış niye yapmayalım ya? Vallahi resimleri değil sadece senin gönderdiklerine değil çoğu insanlara gönderdiği arkadaşların gönderdiği şeylere yetişemedim ya. Hakkınızı helal edin. Son zamanda bayağı bir yoğunum. Bir de Ramazan zaten. Telefonunda niye az ses geliyor? Telefonun sesini açsana acaba? Mutlaka bakacağım, mutlaka. Mikail kardeşim mutlaka bakacağım. Sırasıyla bakacağım, kimsenin hakkı geçmesin. Bak, güzel bir soru sormuşsun Mehmet kardeşim. Bu konuya ben bir bakayım, bir buradaki şeylere, kayıtlara bir bakayım. Dediğin niye acaba öyle çıkıyor? Bakalım. Evet. Hoparlörün olduğu yer çamur toprak oldu diyor. Biz de biraz yavaş konuşuyoruz Cevat, ondan da olabilir. Neredesin, evde misin? Dışarıda mısın?
Kulaklıkla dinliyorum. Evdeyim diyor. Ha. Anlatacaklarım varsa arkadaşlara da gel anlat. Ben seni istiyorsan yayına bağlayayım. Ekranda benim gibi böyle gözükeceksin ama. Birisine bir sözüm vardı. O daha gelmedi ya. O. Tamam Cevat sen bana şöyle yapalım. E-mail göndersene bana. Ben sana o e-mailden çünkü bu e-mail diğer şeyde ya telefonda ya. O e-mailden atayım ben sana davet bağlantısını. Tıkladığın zaman gel yayına muhabbet edelim. Seni hem görmüş olurum hem de arkadaşlar görmüş olurlar. İyi olur yani. Şöyle yapalım. Cevat sen İbrahim dayı gelmedi ki Mikail. İbrahim dayı gelse ben onu alacağım zaten. Hayratı. Faik mutlaka bakacağım kardeşim. Mutlaka bakacağım. Attıysan mutlaka bakacağım. Cevat. Cevat benim e-maile bir e-mail atsana. Şöyle yapalım. Mehmet kardeşim bu yazdıklarını ben daha sonra bakacağım. Zaten burada kayıtta var sende. Şimdi şöyle yapalım. Hemen. Yok benim normal e-mailime bir e-mail at. Ben bileyim hangi e-mail senin olduğunu. Çünkü burada çok e-mailler var. Seninkini bulamıyorum. Ona ben sana davet bağlantısı göndereceğim. Bastığın zaman direkt yayına geleceksin böyle benim yanıma burada. Muhabbet edeceğiz. Arkadaşlar da görsünler. En azından anlatacaklarını yazmazsın oradan. Çünkü sen bu işlerin içinde bayağı bir yerlere girip çıkıyorsun yani. Rahat durmuyorsun. Ben hatta e-maili tekrar yazayım. Bak e-maili oraya yazdım. Abi, belki vardır sende. At. İbrahim abi gelmedi işte. İbrahim abi gelse ona sözüm var zaten. Onu alacağım yayına. Bir içini döksün adam ya. Vallahi. Ama gelirse onu da alacağım. Yayına kaç kişi katılabildiğini bilmiyorum. Deniyoruz. Daha önceden yapmadım. Eğer ki onu da alabilirsem onu da alırım. O da gelir. Konuşuruz yani. İyi olur. Şöyle yapalım. Ha, İbrahim Bey ben şey yaptım. Telefonunu falan vermişti herhalde. Ya İbrahim Bey'i seviyorum. Aktif. Böyle insanlar iyidir.
Gönderdin mi Cevat? Attın. Bu ben sana yazdığım şeye attın değil mi e-mail'e? Şu an bir gelen yok ama. Cevat attığın e-maili görmüyorum. Olga, привет. Как дела? Cevat şeyin yok senin mailleri. Yanlış atmış olmayasın. Да, я видел в телевизоре, да, это плохо. Это плохо, но у нас тоже был когда-то такой тоже самый. Cevat mailin gelmemiş kardeşim. Bakıyorum yok yani. Gelen giden yok. Bilgin olsun. Lefter yaşamış bizim burada diyor. Так, как? Нормально. Работа. Сейчас у нас пост. Как ты знаешь, наверное, у нас пост. Так, yaz bakalım. İbrahim dayı can ya. He Cevat tamam. Senin göndermişsin. Spam'a düşmüş. Gelelim bakalım. Şöyle yapalım. Cevat ben sana bir şey gönderiyorum. Bir davet linki gönderiyorum. Tamam mı? Şu anda gönderdim. Ona bastığın zaman geleceksin ekrana. Başından geçenleri anlat bir dinleyelim bakalım. İbrahim abi de geldiği zaman onu da bağlayabilirsek onu da bağlayalım. Kaç kişi bağlanabiliyorsa bağlayalım. Ramazan, ты держишь пост? Да. Да. Arkadaşlar böyle bir imkanımız var. Böyle arada sırada bağlayacağım isteyen arkadaşlarımızı. Anlatacaklarını. Cevat ben sana mailden davet linkini gönderdim. O davet bağlantısının üstüne tıkladığın zaman direkt geleceksin. Buraya muhabbet edeceğiz. Нет, я сейчас не в Украине, я сейчас в Чехия, Праг.
Tamam Cevat, yazılanlar geç gittiği için ben, sana gönderdim şeyleri. Yaz yaz Cevat, sıkıntı yok kardeşim. Ne demiş burada? Tamam, тоже копайте. Где копаем? Tamam. Я Саравны здесь был. Burkan hoş geldin kardeşim. Я в Украине там туда просто временно, на 15 дней уехал туда. İbrahim dayı gelmedi ya. Ну, Праг, да. Не здесь, в Праге, разные места. Просто я здесь живу. Böyle nasılsın, iyi misin? Ne var ne yok? Ne yapıyorsun? Cevat, anlamadım kardeşim. Да, квартира есть здесь, мы живем. Аренда квартира. Ну, так, а у вас как там для теракт? Что случилось? Как там? Evet, böyle ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Koşturmak gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Telegram'dan yazdım, okumadın. Bakamadık ki, bakamıyoruz ki bu. Yetişemiyoruz kardeşim ya. Bir arkadaşım var. Onda da bazı kayıtlar vardı eskiden. O da İzmir'de. Ona ulaşamadım bayağıdan beri. Onlara da ulaşacağım. Bakalım o Türkiye'ye gideceğim zaman orada da birkaç yer vardı. Orayla alakalı belgeler vardı. Onları da temin edeceğim. Gittiğimiz zaman en azından nokta atışı yapalım. Tam yerine gidelim. Ya, internette olan her şey doğru değil zaten. Yani doğru değildir mutlaka ama yine de tabii ki bir yani fikir babından dinlemek bazen yine gerekiyor ama tabii ki sonuçta hepsi de doğru olacak diye bir şey yok internette olan şeyler. İbrahim abi gelmedi mi ya? Otomatikman demiş Mikail cahillerle işim bitti. Cahil derken böyle hayrola bir şey mi oldu ki? Krecja тоже есть на тракт. Да, это таджики был, да?
Да, это из Турции или из какой-то другие, это страна, это не важно, потому что люди это, если нормальные люди, конечно, разрешаешь куда-нибудь идти. Откуда знаешь, что это, не человек? Так. Şeyden şey diyor da, Rusya'da olan o terörist saldırıyı diyor da Türkiye'den girmiş Tacikistanlı terörist diyor da, terörist koşuyor, alnında terörist yazmıyor. İnsan her şey dokümanı normalsa gelip gidiyorlar, her tarafa gidip geziyorlar yani. Türkiye'den girmişi mirmişi yok ki. Ona bakarsan Rusya'dan da bir dünya insan geliyor buralarda neler yapıyorlar veya başka bir yerlerden gelip neler yapıyorlar. Şimdi ne olacak yani? Alnında mı yazıyor neyin ne olduğu? En son yayında dedi, dur bakalım bir. Hikâyenin en son yayında dedi ki her şey denizlerin kumudur, bu toprak da denizin kumudur dedi. Düşün, zeka ve mantığı. En son yayında dedi ki her şey denizlerin kumudur, bu toprak da denizin kumudur dedi. Düşün zeka. Да, да, Ольга, да, я знаю, конечно. Ömer buyur kardeşim. Aleykümselam buyur. Ya bu İbrahim dayı gelmiyor mu? Onu bir yayına alalım da bir muhabbet edelim ya. Bayağı dolu adam. Şöyle bir içini boşaltsın. Önceden söz vermiştim ona. Bakalım ne olacak. Ondan sonra o konuşsun siz dinleyin bakalım. Gel de ondan sonra gel de susturabilirsen sustur. Resmi izinli kazı için ruhsat ücreti ne kadar acaba diyor. Ya bu şeyde tam net güncel bilgiyi alabilirsin. Kültür Bakanlığı'nın sitesinde. Ama çok, büyük maliyetli bir şey yani böyle söyleyeyim Mehmet. Sadece izini parasından hariç bir dünya sana yanına gelen adamların olsun, bilmem yiyeceğini, içeceğine kadar her şeyini sen ödüyorsun. Ondan sonra toprağı da geri sen kapatıyorsun, eski hâline getiriyorsun. Bir dünya iş yani. Sıkıntı yani o. O kadar paran olsa zaten onunla bir iş yap, daha iyi. Куда доехать на не знаю куда. Ольга, где чувствовать себя хорошо, туда иди. Tabii, конечно, не можем сказать тебе куда. Ömer, kardeşim yayına katılabilirsin tabii. Ben sana yayın bağlantısı istiyorsan göndereyim, katıl ama bana e-mail at. O e-mail'den ben sana şey göndereyim, bağlantı göndereyim. Bastığın zaman gelirsin, muhabbet ederiz, konuşuruz olmazsa. Söyleyeceklerin varsa söylersin, arkadaşlar da duyarlar. İbrahim dayıya cevap vermedi diyor. Acaba hani namaz falan mı kılıyor, yemek mi yiyor yoksa? Evet. Eşkıya için dersek herkesin gözünün önünde her göz her şeyi seçmez diyor. Gerisi İbrahim abi yine sana saracak. Evet, yani neymiş bu? Arkadaşlar bu arada yayını da bir zahmet beğenelim ya. En azından bir YouTube'da desin ki hani bu yayını beğeniyorlar. Bunu farklı insanlara da gösterelim desinler de. Bak farklı insanlar da görsünler muhabbetlerimizi de. Gökçe'de Lidya Kahraman kardeşim hoş gelmiş. Demiş ki Yağmur diyor Lidya der misin diyor. Yağmur Lidya der misin? Yağmur Lidya demiş olduk.
Может приеду туда. Olga, как хочешь. Приедешь. Может, еще увидимся здесь. He 145 kişi var gözüküyor. 157 kişi var ama maalesef demek ki beğenmiyorlar. Cevat kardeşim gelmek istiyormuş. Gelsin mi? Gelsin bakalım. Arkadaşlar biz böyle kardeş kardeş bak ne güzel yayına bağlıyorum ama Cevat kardeşimiz gelmiş. Hoş gelmiş. Senin sesin çok kötü geliyor Cevat. Sesin hiç gelmiyor. Heh, şimdi konuş. Abi diğer türlü de ben senin sesini kolay kolay duyamıyorum. Nasılsın, iyisin? Sağ ol Cevat. Şu an sen benim sesimi duyabiliyor musun? Çok az. Ha, öteki türlü hiç sesin gelmiyor buraya. Kulaklıkla birazcık sıkıntılı oluyor. Aha. Zaten Hiç yoktan iyidir Cevat. Bu şekilde idare edeceksin kardeş. hallederiz abi, sıkıntı yok. Eyvallah. Seni canlı yayında gördük ya, yeter Ha, o bize. Eyvallah. İshak kardeşim de gelmiş. Bugün İshak kardeşimizi de böyle bağlamıştım yayına. Muhabbet ettik. Güzeldi yine. Ne var ne yok Cevat? Ne yapıyorsun kardeşim? Ne yapayım abi, fabrikada çalışıyorum. 2 tane ev var. 80 yaşında annem var. Annemle özel olarak ilgileniyorum her gün. Her gün, her Ha, sabah, her zaman. yapacak bir Yani şey yok. kendi dışarıdaki hayatımı bıraktım. 9 yaşında babamı kaybettim ben. Şu an 34 yaşındayım. Sürekli annemle ilgileniyorum ben. Ne Yapacak bir şey kadar yok. daha çok Yapacak bir şey görürsem, yok Cevat. Yapacak bir şey yok kardeş. Bu annemiz evet abi. babamız yani. Tabii ki. Sen nasıl Ne şu an kadar annene babana bakarsan, davranırsan senin çoluğun, çocuğun da aynı şekilde sana yapacak. Yani bunu bilsinler, bilmesinler önemli değil. Allahu Teala öyle bir yapıyor ki sen nasıl muamele ediyorsan aynı şekilde muamele görüyorsun kardeşim. aynen abim. Bunun örnekleri de var. Örneklerini gördüğümden ve geleceğimden korktuğum için anneme daha iyi bakıyorum. Kendime daha iyi gelecek hazırlıyorum. Tabii, yani hayat böyle de böyle de devam ediyor Cevat. Yani sanma ki bir sen bazı şeyleri yaşıyorsun. İnan hayatta herkes aynı şeylerin belki de daha beterini yaşıyor. Ama biz kendimizinkini bildiğimiz için sanıyoruz ki dünya bizim başımıza çökmüş. Aslında öyle bir şey yok. Ya bu Hiç bir abi şeyleri aslında. güzelleştirmek, bir şeyleri halletmek, böyle, yoluna sokmak bizim çabamızla alakalı. Sen yeter ki niyetin düzgün olsun, bir amacın olsun. Allah yardım ediyor. Hiç korkmana gerek yok. Anladın mı demek Abi istediğimi? Rabbim bana öyle bir yardım etmiş ki zamanında akıllara zarar. Ha. E, Bir zamanlar ben yoklukla büyüdüm. İşte babam öldükten sonra Marmara depremi oldu 99'da. Şeyde Ondan Gölcük sonra yokluklar başladı. Gölcük depremini mi diyorsun? Evet abi. Ben de oradaydım. 6. kattaydım. Gölcük'teydim tam. Bizim evler Abi böyle ayrıldı birbirinden ama, kutu gibi ayrıldı ama merdivenleri yıkılmadığı için hiçbir şey olmadı. Evi hâlâ tamir ettiler. Şu an gene ev o ayakta. Yani aha. biz de döndük yani. Abi ben sana o akşamla ilgili bir şey sorabilir miyim? Sor. O akşam deprem esnasında bir ışık saçıldı. Büyük bir ışık saçıldı. O ışık neydi ki? Bak bizim kaldığımız yer o körfez var ya tersanelerin olduğu denizi biz yukarıdan görüyorduk zaten. Evet. O zaman da ben sıcaktı havalar. Ben de balkonda yatayım dedim gece. Çok sıcaktı Hı havalar. hı. Balkonun da parapetlerinden dolayı deniz gözükmüyor yattığın zaman ama, ben gece olduğu için o ışığı, yani göğe doğru yükselen ışığı gördüm. Işık ne biliyor musun? Fay hatlarıdır. Aşağıda geçen o tetiklenmiş gaz fay hatlarının, denizin altından yarılan fayın alttaki açıldığı zaman o ışığın, yani o ateşin, o lavın dışa yansıması. Yani öyle böyle ilahi bir ışık çıktı falan o işleri yok yani. Öyle bir şey yok. Bu işin bilimsel bir açıklaması var. Bazen insanlar bir şeyler diyorlar ama saçma sapan. Bir fay var. Fay açıldı, patladı. Onun içindeki ateşin o parlaklığı denizin içinden göğe doğru böyle hafif, ışıltı yaptı yani. Ben de gördüm onu. Ha, tamam abi o zaman. He. Bu depremi araştıran bir gazeteciyi de yok ettiler 2000 yılında, 99-2000 yılında. Biliyor musun onu? Onu bilmiyorum Cevat ya. Onu bilmiyorum. Ama çok şeyler tabii ki oluyor. Biz bilemiyoruz.
Bu Evet. arada yazılanlara da böyle bakıyorum arada göz ucuyla. İyice sohbet ettik. Tamam, bu konu bittiyse uzmanlık alanımıza geçelim abi. Sen uzmanlık alanına geç, ben bu yazılara bakayım. Yazılanlara. Evet abi. Bak Börükhan diyor ki arkadaşlar mazot yakmıyoruz, beğenelim yayını diyor. Arkadaşlar beğenmek istemiyorlarsa beğenmeyebilirler ama hani beğen düğmesine basmak da o kadar zor bir şey değil yani. Parmaklarımız böyle şey olmuyor yani yorulmuyor. Basın. Misafirlerin Arkadaşlar beğene çökelim. alalım. Like. Beğene çökelim. Kazma. Sibel kardeşim gelmiş. Sibel. Aleykümselam ne demiş? Selamünaleyküm kardeşlerim. Sibel kardeşim hoş gelmişsin. Aleykümselam. Emrecan hayırlı akşamlar demiş. Hayırlı akşamlar olsun. Emre hoş gelmişsin. Demiş abi tam Skoka stoit хороший отель. Здесь дешевый, Olga. Не так, 30 евро. Yani 100 евро вот так хороший отель есть, как хочешь. Metan gazının aniden yeryüzüne çıkması yanması diyor. Doğru. İstanbul depremi ne zaman diyor. Allah Allah inşallah onu göstermez yani. Kardeş. Kahramanmaraş BM Travinto'da dengi monogamına veriyor. 99 deprem doğal değil bence. Ya doğal değil olabilir. Belki bir şeyi birileri tetiklemiş olabilirler. Yani teknoloji var. Bizde yok diye hoşu var ama. Evet. Sor abi. Evet. Sen bir şeyler yapıyorsun. Yok öyle yaptım. Yok oraya girdim. Yok buradan çıktım. Anlat bakayım. Ne yapıyorsun? Evet abi. Şimdi şöyle anlatayım. Benim köyümün bölgesi İran'dan bu Bizans döneminde İran'ın Ermenilerinden kalkıp bir 80-100 hane geliyor İzmit'e. Evet. Daha sonra bunlar burada yerleşik hayatta bayağı bir çoğalıyorlar. Yaklaşık bir 100 bin civarında falan oluyor. Hı hı. Bu dediğim resmi kayıtlarda 1400'leri gösteriyor ama benim araştırmalarıma göre 800'le 900'lü yıllarında geliyorlar yerleşiyorlar. Daha sonra şimdi ondan önce de Roma döneminde darphane vardı. Marmara Otoyolu'nu geçirdiler oradan. Güzel de malzeme kaldırdılar. Hı Ondan hı. sonra ben bu olaylara 27 yaşındayken başladım. İlk soru ilk şu soruyu sordum kendime. Bu adamlar gömülerini neden sakladılar? Bir, çalınmaması için. İki, geri gelip alma niyetiyle. Geri gelip alma niyetiyle koyduysa bir işaret koyması lazım. Bu işaret tek işaret de olabilir. Kafa karıştırmak için 2, 3, 4, 5 ayrı ayrı işaret de olabilir. Daha sonra bir şans eseri bir düz arazide Tümülüs'e giderken gördüm ben. Yer altında bir kilise gördüm. Bu kilise büyük bir kaya yamaca dayalı. Böyle 20 metrelik bir zeminden yukarısı işte en üstü. Bu kayalığı gezerken ben kayalığın sol tarafında 3 tane işaret rastladım. Daha o işaretleri araştırmaya başladığımda bölgemizde yaşamış olan eski Ermenilerin soyundan biri çıktı karşıma benim. Hı. İşte bana soruyor. Şu yeri biliyor musun? Eski adı mı, yeni adı mı diye soruyorum adama. Evet. Eski adını da öğrendiğim için daha öncelerinden yeni adını da eski adını da öğrendiğim yerler için ben araştırmaya başladım. Bu adam beni tehdit etmeye başladı. Bilgilere ulaşmaya başladıkça bu adam beni tehdit etmeye başladı. En sonki konuşmamızdaki edilen tehdit çok ağır geldi bana.
Annemi ablamla hastaneye gönderdim. Bana annemin resmini çekip geri attı. Bak dedi, bu dedi senin dedi annen mi dedi. Evet dedim, sen dedim nereden buldun bunu bugün dedim. Ya, bizim dedi elimiz ayağımız çok uzun dedi. Eğer dedi kilise bölgesine devam edersen dedi anana yazık olur dedi. Annene yazık olur dedi. Ben bir geri çekildim. Bir sene, 1,5 sene falan. O bölgeye gitmedim. Daha sonra 3-4 kişi bölgeye gittik. Yeni bir yer bulduk. Kurbağa var. Kilisenin ne kadar 200 metre üst taraflarında şelalede su dökülüyor. Kurbağa şelaleye bakıyor. Biz Evet. bunu araştırırken şelalenin o suyu akan arka kısmı var ya, Evet. orası Horasanlı. Yan tarafları yine kayalık ama kahverengi siyah kayalık. Evet. Şelaleye gidip bir iki tane taş attım. Tamam mı? Bir 30 saniyelik yağmur yağdı. Havada tek bir bulut yok. 35 derece sıcak o gün. Dedim Evet. buradan dedim çıkalım. Garip garip dedim olaylar başlayacak. Dedim buradan çıkalım. Oradan çıktık. 200-300 metre yukarıda yolun kenarında, yolun tam dirseğinde eski taşlarla örülmüş, arası Horasan harcıyla yapıştırılmış bir çeşme gördüm ben. Bu çeşmenin üstünde eski evlerde bulgur şey yapmak için, kırıklamak için değirmen taşları vardı ya, küçük. Evet. Adam onu ortadan kesmiş bir tanesini. Bir kanal uzatmış birinden. Kanal yok normalde onlarda, biliyorsunuz. Evet. Kanal uzatmış. Kanalı uzattığı yerde arazi birazcık yamaç, çeşmenin arkası. Ne kadar diyeyim ben? %40, %50'lik bir yamaç. Eğim var ha. Eğim. Adam oraya iki tane üst üste, iki tane yan yana taş dikmiş. Taşlar ortalama 500'er kilo falan yan yana. 1,5 metre falan genişliği var taşların. Dedim bu taşlarda dedim bir sıkıntı var. Normalde dedim olmaması gereken bir şey bu dedim. Taşların önce arka tarafına baktım. Arka tarafında hiçbir şey yok. Ön tarafına geldim. Bir çekim attım. Cihazla malzeme görünüyor. Arkadaşlara burayı kazalım. Abi bize doğru yer kazdırmadılar. Neden? Doğru yeri kazdırmadılar bize. Niye? Sen aradığın yeri bilmiyor musun? Yani sonuçta bir veri aldığın yer belli değil mi? Abi doğru yeri kazdırmadılar bize. Ben diyorum burası, arkadaşlar diyor orası. Ha, senin arkadaşların onu öyle yapıyor. Vallahi bilmiyorum işte. Öyle bir garip bir olay yaşadım. Daha sonra ben buraları tekrardan araştırmaya başladım. Mağaralar, şelaleler, değirmenler. Hatta bir tane değirmende malzeme bulduk ama alamıyoruz. İşaret ne biliyor musun? Çöreklenmiş yılan artı işareti. Evet. Artı. Haç var ya, artı. Evet, evet. Senin bölge neresi? Cevat. İzmit'te Akbeşe'yi bilir misin? Biliyorum. Onun civarları. Anladım. Oralar zaten Akbeşe'den o Serdivan, Akbeşe'den Kandıra yolu arası. işte oralar o İzmit bölgesi zaten benim favorim. Hı. Ondan sonra birazcık daha araştırmaya başladım. 2 tane Alevi köyünde türbe var. Tamam mı? E, Şimdi ikisinin de mezarlığına girebiliyorum ben. Çok rahat bir şekilde girebiliyorum. Zaten bir tanesi arkadaşlarımın evin önünde türbe, mezarlık. Evet. Mezarlığın arazisi, köyün arazisi dümdüz. Tamam mı? Mezarlığa girince sanki tümülüsün tepesine çıkarmış gibi bir yere çıkıyorsun. Mezarlıktaki ağaçları inceliyorum. Bir tane çatal ağaç buldum.
Dedim ben dedim bu köyde dedim şu bölgede dedim. Ağacı karşıma aldım. Ya dedim sağ tarafımızda ya da dedim sol tarafımızda bir dere çatalı olacak dedim. Beni dedim oraya götürün. Dediler aşağıdaki dere çatalına gidelim. Abi bir gittim. Derede şelale var. Şelalenin üst tarafında değirmenlerin su biriktirmesi için Havuz. kurak zamanları su Evet. biriktirmesi için bent var ya. Evet. Bent duruyor orada. Şelalenin üzeri olduğu gibi oymalarla dolu. Yani ben diyeyim 20 tane, siz deyin 50 tane. Evet. Neyse ben bu şelalenin üstünde boydan boya çekim yaptım. Şelalenin genişliğince. Tek hat attım. Yani maksat e, mezar varsa kayanın içinde ya bir tanesini yakalayacağım. Abi tünel bulduk. Tünel mi var? Ha. Şelalenin ön tarafında şey var. Sal taşı gibi bir şey var. Sal taşının üstüne çıkıyorsun. 1 metre sonra falan şelaleye yapıştırma bir kaya var. Şelaleye yapıştırmışlar. Ben de şelalenin üstünden şey yaptığım için, boydan boya çekim attığım için o tüneli buldum. Ama mesele daha büyük. Şelalenin arkasındaki bentin suyu şelalenin önünü açtığımız zaman gelmesin üstümüze diye şey yapamıyorum. Büyük isterim. Burada senin orada çalışma yaptığın, o aradığın, bulduğun yerlerde orada yerleşim veya işte çoban moban bilmem ne şey yok mu? Çalışma yapılabiliyor mu? Abi şimdi bütün definecilerin sıkıntısına yara basıyorum. Bizim buralarda otoban olduğu için dronlar sürekli havada. Ormanlık alanları tercih ediyoruz biz. Hmm. Şu an öyle tabii ki drone olayı eskiden yoktu mesela. Şimdi bir de o çıktı. Adam kendi nerede bilmem ne. Sana haberin bile olmuyor. Tabii o da var da. Abi insan ısısına bile bakıyorlar yani. Hayvan olarak Tabii, tabii. ayırıyorlar, insan olarak ayırıyorlar. Yok, termal şeyler var. Termal kameraları var. Güzel, çok da güzel gösteriyor. Var orada. Isıya duyarlı. Sen saklansan bile, ağaçların altında saklansan bile senin ısından Ya anlıyorlar. çiçek gibi Görmesine. belli olmuyor ki. Hı hı. Evet. Teknoloji geliştikçe bazı şeyler zorlaşıyor. Evet. Ya. Bir başka yerde bir şeylere rastladım. Ee, Kandıra bölgesinde, hatta köyün adını da söyleyeyim. Sarnıçlar Köyü. Zamanında burada albaylı polisli bir çete yakalandı. Kazı çetesi yakalandı. Ee, Bu köyde ben bir araştırma yaptım 2 gün boyunca. Bizans'ın, hani Fatih Sultan Mehmet Bizans'ı fethettiği zaman Bizans'ın altınlarından alamamış diye bir bilgi var ya elimizde. Evet. Bir parça gömüsü bu köyde saklı. Kandıra'nın Sarnıçlar Köyü'nde saklı. Oralarda ben de çok gezmişim oralarda. Oralar güzel yerler. Hı. Oralar favori güzel yerler oralar. 2018'de dernek kurduk abi biz. Ne derneği? Anadolu Definecileri Eğitim ve Araştırma Derneği. O dernekte ben kurucu üyelik yaptım. Bir 6 ay falan açık kaldı dernek. Arkeologlardan daha çok şey topladı dernek. Üye topladı. Arkeologlar Derneği'nde Türkiye'de 300-500 bin kişi varken biz 6 ayda 5-6 bini bulduk. 10 bini bulduk yani. Önüne gelen derneğe üye oluyordu. Daha sonra bakanlık dava açtı. Dernek davayla kapatılırsa tekrardan açılma şansı yok.
Bizim Neden da başkan da neden dava açıyor? Niye ki? Neye dayanarak diye dava açıldı? kaçak kazıyı önerme gibi saçma sapan şeylerden. Aslında biz kaçak kazıyı değil, insanları işaretle, define aramayla bilinçlendirme amacıyla kurmuştuk bunu. Yani ne kadar çoğalırlarsa o kadar birbirlerine yardım ederler. İşte Aynen, gruplaşırlar. Yani aynen. Arkeologlar da şey yaptı, topa tuttu bizi. İşte televizyon haberleri falan yapıldı. Defineciler örgütlendi falan. Bayağı bir ses getirdik biz. İşte derneğin tekrardan açılması için bizim başkan derneği hemen bir pasif duruma getirdi. evet, Bu Arkeologlar Derneği de kaç yılında? 74 yılında mı kuruluyor? Bu kapatılıyor. Daha sonra tekrardan açılıyor ama üye kabul etmiyor kolay kolay bildiğim kadarıyla. evet. Çok aktifim abi ben. Hele, 27 yaşında başladım yani 2017'nin sonlarına doğru başladım ben define merakına. 2018'de benim başıma böyle bir olay gelince 2019'da da tılsımlarla, cinlerle tanışmaya başladık. İşte yok musallatlar, yok rüyalar, e, yok şeyler, gittiğimiz bölgede kaybolmalar. Benim bir tane Laz arkadaşım var, Trabzonlu kendisi. Evet. Yalvarıyor araziye çıkalım, araziye çıkalım. Abi bildiğim ormanda adamla kayboluyorum ya. Bir defa olsa tamam, ikinci olsa tamam, üçüncü olsa tamam. Her Şey, gittiğimizde o, her gittiğimizde kayboluyoruz. o Laz olduğundan kaybolmasın. Vallahi bilmiyorum abi. Yok yok, şaka yaptım. Yani Karadeniz, biz de Karadenizliyiz de. Olabilir yani. 2021'in yılbaşı günü de Roma dönemine ait tümülüsleri araştırmaya gittik. Benim akrabamın biriyle. Abi ormanda ben ayak bileği var ya şey kaval kemiğiyle ayak bileğini oynatan aralık var ya Evet. düz arazide o arayı açtım abi ben. Ayağım alçılandı benim. Düz arazide yürürken düştüm. Çukura basmadım. Taşa basmadım. Şeye basmadım. Ayağımda bir ağrı oluştu. Hastaneye gittim. Film çektiler. Kaval kemiğiyle ayak kemiğinin arası açılmış abi. Ya dikkat etmek lazım tabii. Tabii bilemezsin neden olduğunu da. Biz dikkat etmek lazım tabii. Öyle yerlere gittiğin zaman böyle boğazlı botlar var. Yani o bileğinden yukarı biraz daha çıkan. Onların bağcıklarını güzel bağlıyorsun ki en ufak bir şey olduğu zaman ayağın sağa sola bükülmesin. Hani onu o şekilde ayakkabı giymek lazım. O fark edilmiyor. Bir anda hemen o şekilde bir şey olabiliyor yani. Hmm. İbrahim abi Ben gelmedi orada bu arada. şaşırmıştım. Hikaye. Heh, dinliyorum. Ee, Bu Marmara Otoyolu'nu, Kuzey Marmara Otoyolu'nu yaparken Roma dönemine ait darphanenin üzerinden geçirdiler yolu. Tamam mı? Bu darphaneyi ben araştırmaya başladığımda yol yapılıyordu. Tabii bu işe geç başladığımız için Evet. yapılıyordu. Ama adamlar darphaneyi patlatmışlar. Helal olsun sıkıntı yok. Darphanenin karşı tarafında tamam mı? Çok güzel bir mezar var duruyor. Hiç dokunan olmamış bu zamana kadar. Tam yerini söyleme de. Aynen. Büyük ihtimalle bu mezarda kaya mezarının içinde yatan adam da bu darphaneyle darphane yönetimi veya darphane sahibi kişi olduğunu düşünüyorum ben. Olabilir. ...2018'de bir güvercin parasını çaldırdım ben. Nasıl oldu o?
Bir güvercin işareti tarif ettiler bana. Dediler küçük bir gölde 70 santimetre büyüklüğünde bir taş var. Güvercin su içiyor. Önünde 1 metrelik bir şelale var. Şelale şu şekilde V olarak ama V'lerden akıyor su. Şelaleden değil. Yani şelaleden düz olarak değil, sağdan soldan azar azar su akıyor. Dediler suyun aşağıda en altında birleştiği yerde. Tabii o zaman da çözmüşüm. Ya işareti çözüyorsun. Tamam. Şeyi alıyorsun. Cihazı alıyorsun. Hangi cihazın nerede iş yaptığını, ne gördüğünü, nerede yanıldığını sorularla şey yapmam lazım. Yani kafamda çözmem lazım. Gömüyü bir ay bir yerinde beklettim. Gömüyü benim ekibimin içindekiler çaldılar. Daha sonra beni de şey yaptılar. Bayağı sağlam Dışladılar. ekibin varmış yani. Ha, dışladılar. Şu an kendileri de sağda solda çalışıyormuş diye duydum. Evet. Mikail, bu arada bir saniye İbrahim Dayı hala yok değil mi piyasada? Arkadaşlar bu arada yayını da bir zahmet beğenebilirsek çok makbule geçecek bu arada. Ne demiş? What's going from Dubai? Arkadaş. Olga buyur. Söyleyeceğim bir şey varsa dinliyorum. 100 euro mu 100 euro mu yapma ya. 100 euro ne otel olur ki iyisini bulmak lazım. O zaman sen 200 euroluk, 300 euroluk, 500 euroluk bulursun. Olga yeter ki sen para ver. Bulursun yani. Ahmet Peksan iyi geceler, iyi yayınlar. Yüksel kardeşim. Arkadaşa da selamlar demiş. Ahmet Peksan kardeşim. Ahmet kardeşim hoş gelmişsin. TikTok kapanmadı. Muzaffer de şu anda oraya bir telefonu değiştirdim. Ondan giremiyorum. Başka bir cihazdan gireceğim TikTok'a. Evet. Abi ben sana resim atmıştım. O resimleri hiç şey yapmadın ama tekrardan atacağım bu mailini. Nereye? Uzman arkeolog ve define var ya. Ha, sen e-mail'i mi atmıştın? Evet. Ne kadar? Bir sene, 1,5 sene olmuş. E-mail attıysam bakarım. Onlar kaybolmuyor. Ama buradan da atarım. Buradan da bakabilirsin. Evet. Şimdi ne demiş? Bu işlerin çoğu bizi aşar. Evet, Emrecan kardeşim. Resim var mı Emre kardeşim elinde senin? Bana e-mail'e gönder onları, ben detaylıca bakayım, ben sana yazayım oradan, olur mu? Ne diyor bak, okuyabilirsin Cevat. Sana da bir yazmışlar bir şey. Şu zamanlarda tek git diyor bölgeye, her şey görünecek sana diyor. Görünüyor. 3,5 atıyorum ben bölgeye tek girdiğimde. Ha. Aynı bölgede kilisenin olduğu bölgede fındıklıklar var. Adam fındıklıklarda fındık filizlerini almış, çayırını biçmiş, dikenlerin üstünde şey var. Dikenlik olarak toplamış bir araya. Tabii ben de kilisenin olduğu bölgedeki o büyük kayadaki işaretlerden kireç kuyusu olduğunu çözdüm. Kireç kuyusu da adamın fındıklığına yakın. Kireç kuyusunun içine malzemeyi koymuşlar. Üstüne meşe ağacının tohumunu atmışlar. Meşe palamudu var ya. Emre kardeşim at. Evet, dinliyorum seni de. Evet. Ondan sonra meşe palamudundan bir meşe büyümüş. Ne kadar diyeyim ben? Bir 100 sene, 120 sene, 150 senelik bir ağaç. Evet. Bu ağacı da kesmişler. Ben bu ağacın üzerinde cihazla çekim atarken direkt o çalılar yanmaya başladı. Çalılardan duman tütüyor ama bir tane çalı yanmıyor. Yaklaşıyoruz, ateş büyüyor, duman var. Uzaklaşıyoruz, şey gibi, sigara dumanı gibi geliyor. Evet. Yani
ne kadar uzaklaşabilirsin? En fazla 100 metre uzaklaşabilirsin. En fazla da yaklaşabileceğin metre 20 metredir. Şimdi 20 metre yaklaştığımda büyük bir duman, büyük bir ateş çıkıyor. 100 metre uzaklaştığımda sigara dumanı gibi geliyor bize, görünüyor bize. Ne yaptınız sonra? Sonuç? Sonuç kaçacaksın abi, ne yapacağım başka? Kaçacağım. Ya. Daha sonra ben tabii birkaç tane büyücü var tanıdığım. Onlara dedim toprak altı korumayla dedim toprak üstü koruma versenize bana dedim. Bir tanesi şey yaptı. 4 tane muska hazırladı toprak altı koruma için. Bunları bilmiyorum toprakta. Yani toprağın altındaki malzemeyi hani kaçırma, gözden kaybetme olayı var ya. Evet. Onları engelliyormuş. İkinci de dedi ben dedi sana dedi bivek vereyim dedi. İçeride dedi küfür etmeyeceksin dedi. Sigara içmeyeceksin dedi. Yani dedi kötü alışkanlıklardan hiçbir tanesini yapmayacaksın dedi. İçinde dedi isterse dedi senelerce yap dedi. Üstünden dedi kurşunlar geçsin dedi. Bir tanesi dedi düşmez üstüne dedi. Sana dedi zarar vermez dedi. Tabii ben bunları aldım. Abi toprak altını korumasını yaptık. Toprak üstü korumayı yaparken bir fırtına çıktı akıllara zarar. Evet, bugün de bir arkadaş var. Onunla konuşmuştuk. O da bu tarz şeylerden bahsetmişti. Başına gelenleri. Hı. Hani sizin de bir şelalenin üzerinde şelaleden duman çıkarma olayınız var ya. Evet. Ha, o videonun ben sonunu merak ediyordum. Evet. Böyle de bir şey yazmıştı. Ona bakayım bu arada. Yani termal kameralar var. Evet. Doğru. Aynı öyle kardeşim. Evet. Evet. Orayı Oraya şöyle, daha oraya bir şey yapamadık çünkü orayı nasıl çözeceğimizi onu bilmiyorum yani. Orada bir sıkıntı var ama orada orada üstte zaten belli böyle bölmeleri şeyin ama oraya girişini neredendir, ne değildir onu tam çözemedik yani. Onu nasıl olacak onu bilmiyorum. Orası zor. Orası da şöyle bir şey, yazın çobanlar olur orada, insanlar oluyor, üstten yol geçmiş. Kışın zaten oradaki suyun miktarı daha fazla geliyor. Şelalenin suyu daha çok yoğunlaşıyor, ve soğuk hava iklimi uygun değil çalışmaya. Yazın öteki türlü, kışın öteki türlü. Üstten araba yolu yapmışlar. Önceden araba yolu yoktu orada. Araba yolu yapmışlar böyle bir 100 metre yukarısından. Yani orada bir şey yapsan ses çıkıyor. Ha, o yolun üst tarafında da bir 200 metre yukarıda da bir tane birisi ev yapmış. Yukarıdan seyrediyor böyle her şeyi. Çok sıkıntılı bir durum var orada yani. Orası sıkıntı. Ne olacak bilmiyorum ama çok güzel bir şey var orada yani. Abi bir de kara tavukla büyü yapıldı mı yanında? Veya tılsım yapıldı mı? O Yusuf Ben abi hiç gün yaptığını kendime biliyorsun. gelemedim. Yusuf abinin Tılsım yaptığını bozdular benim gözümün önünde. Ben çalışmaya gidiyorum dedim. Ben dedim hiçbir şey istemiyorum dedim. ha, E, Benim gözümün önünde tılsım bozdular. Böyle saat kaçtı? 9.30-10 sıraları akşam. Oğlum ben 3 gün kendime gelemedim abi. ne yaptılar ki? Nasıl yaptılar? Canlı canlı bacaklarını kestiler. Tabii orada konuşulanları, söylenenleri ben hatırlayamıyorum. Tamam mı? Çok farklı bir dildi konuşulan. Bizim büyücümüzün okuduğu. Ya, Ondan sonra hayvana da canlı canlı işkence bacaklarını etmişler ya kestiler. böyle. Ya hayvana da işkence etmişler ya böyle bir şey. Ben hiç yani çok yazık yani. Ha, canlı canlı gözlerini çıkardılar. Kanlarını bir kaba topladılar. Bu kaptan sonrasını hatırlamıyorum abi ben. Ya onların da yaptığı insanlık değilmiş ya. Vallahi.
Mehmet Nuri böyle yerlere en az 4 en fazla 7 giriş olur. Bunun bir adetinde işçiliği basittir diyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam Özcan hoş gelmişsin kardeşim. Dedektörle uğraşana kadar bir drone'lar çok iyi iş yapıyor. Lakin ne kadar derinden çekebilir orasını bilmiyorum. Sen biliyor musun diyor. Böyle şimdi şöyle bir şey var. Bir tane cihaz var alan tarama, ben yeraltı GPR yani görüntüleme. Ben sana söylemiştim, size de hatta söylemiştim. Burada da benim bir niyetim var onu alacağım ama burada da nereden baksak bir 60-70 bin euro yani öyle az da değil. O mesela drone'a da takılıyor. OKM'nin mi abi? Yok. İsveç malı bu. İsveç malı. O drone'a da takılıyor mesela, arabaya da takılıyor. Denize de yatta da şeye takılıyor. Denizin üstünde de arama yapabiliyorsun. Elde de kullanabiliyorsun. Öyle güzel bir şey. Yani bu havadan arama yapılmasa drone'a takılmaz bu. Demek ki bu yapılıyor. 120 metre mi, 150 metre mi ne çekim alanı var. Onun yarısının yarısı olsa bize yetiyor zaten. Anlatabildim mi? Abi bende tek sensörlü var manyetometre görüntüleme. Zor oluyor. Şimdi ben onu tekrardan bir 8 sensöre çıkartacağım. Parasızlıkta 8 sensörüm vardı sattım. Ne kadar iş yapıyor, nasıl iş yapıyor? Tek sensörle 30 santimetre kare veya 40 santimetre kare alanı çekim yapıyor. 8 sensörü taktığım zaman 120 santimle 150 santim genişliğinde çekim alıyor. Bu benim işimi daha kolaylaştırıyor. Yani 3 kere gideceğim yeri bir defa gidiyorum. İşimden daha çok şey yapıyor. Derinliği de tek sensöre göre daha çok net cevap veriyor. Evet. Böyle biliyorum. Drone'un kendi kamerası şeyli, ısıya duyarlı termal kamera. Onu biliyorum. Var zaten. Hatta Hı. ben birisi vardı. Öyle arama yapıyordu. Ben onu görmüştüm. Öyle bir şey var. Ama benim dediğim normal cihazı ona koyuyorsun. Cihaz arıyor. O termal değil. Yer altına sinyaller gönderiyor. Mesela benim dediğim şey. Bu cihaz çok biraz külfetli yani. Külfetini de hadi bir tarafa at Türkiye'ye sokarken nasıl sokacaksın? Ona aklıma geliyor. Zaten hevesim kaçıyor. Alsan ne yapacaksın? Sıkıntılı sokmazlar abi. Zaten şu an haberleri falan takip ediyorum da ben. Takır takır altın gümüş topluyorlar. Para topluyorlar. Gümrük Ya, kapılarından. he. Niye? Ülkeye kaçak altın giriyormuş. Ha, girmesin ülkeye kaçak altın Ha, girmesin diye ha, kendine devlet de bunu alıyor, şey yapıyor. Kendi ne, hazinesine ne ekliyor. yapıyor? Devlet ülke dışına mı çıkartıyor? Ne yapıyor? Yok, devlet yurt dışındakileri yurt dışından içeriye sokmaya çalışırken adam yakalanıyor. Malzemeye bir defa devlet el koyuyor. Yani bu şey mi? Tarihi eser tarzı bir şeyler mi içeri sokmaya çalışıyorlar? Nasıl mı içeriye sokmaya çalışıyorlar? Yani tarihi eser tarzı bir şeyleri mi böyle bulguları, objeleri mi Yok, ülkeye sokmaya çalışıyorlar? yok. Normal günümüz altınlarını bile sokamıyorlar. Ya öyle bir şey olur mu ya? Öyle bir şey yanlış. Belki yanlıştır. Öyle bir şey olur mu? Adamın kendi takısı, taklavatı nasıl sokamıyor? Abi öyle 50 gramlık 100 gramlık altınlar değil. Adam bir geliyor bir külçe altınla. Ya bir Daha külüçe altın da, geçenlerde bir külüçe altın da yani o da normalde takı değil ki. Bir külüçe altın demek ki bir sıkıntı var. Demek ki ticaretine gidiyor adam yani. Neyse bu işler bizi aşar. Tabii kim ne için topluyor, nedir ne değildir. O kanunlar neyse onu uyguluyorlar tabii. Bizim yapacak bir şeyimiz yok. Söyleyecek bir şeyimiz yok. Kanunlar neyse, kurallar neyse, nasıl koyulmuşsa onlara bir şey diyemeyiz. Çünkü birileri bunu istemiş, çoğunluk istemiş, bir kural çıkmış, kanun çıkmış, her neyse artık birisi mi istemiş, birileri mi istemiş onu bilmiyorum da sonuçta bir kanun çıkmış. Yani biz de kanuna karşı gelecek halimiz yok. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Yani öyleyse öyledir. 80 milyon bak ne diyor? Boru senin dediğini araştırdım biliyorum diyor mesela. Ussuva Proton Elit ve S'si görüntülü termal ölü nasıl? arkadaşım Onlar daha yeni güzel. yakalandı. Bak şey de diyor bak yazmış zaten. 80 milyon liralık altın yakalandı diyor bir hafta önce. 215 O, milyonluk da yakalandı. Emrecan mailin geldi kardeşim bakacağım ona. Baktığım zaman sana haber edeceğim.
Ama benim dediğim bu Usuva dedektör tarzında değil. Onlar biraz daha düşük kalıyorlar. Benim söylediğim farklı bir şey ama. Mehmet. O da tabii kendi alanında mutlaka iş yapar ama benim dediğim farklı bir şey. Yani bu insanlara demek ki kardeşim yani, altını helal olsun. Adamlar para var yani. Demek ki bir deneme yapmışlar, olmamış, getirememişler, sokamamışlar. Artık yapacak bir şey yok. Abi sokulacak çok yöntemi var da onun yapamamışlar. Kafaları basmamış. Anca Şimdi altın bir madde. Kaybolmayan bir madde. Sen şimdi bunu standart bir aracın içinde getirmeye kalktığın zaman X-ray'e soktuklarında zaten arabanın bütün boşluğu, doluluğu, bütün her şey görünüyor. Sen o boşluğu, doluluğu rahat bir şekilde kullanamıyorsan sıkıntı yani. Normalde yok. getirmek Şimdi isteyen her türlü getiriyor. boşluğu, doluluğu diyorsun da o boşluğu arabaların içinde o tabii ki onun cihazları var, bakıyorlar. Öyle olsa arabaların içindeki her yerine, her boşluğa bir şey sokarlar. O kadar kolay değil de onun bir yoğunluğu var, bakıyorlar, X-ray var, bilmem neyi var, bir dünya cihazları var ama hani tabii ki mutlaka benim de bildiklerim var yani. Adam yapan yapıyor bir şekilde işte. Yapacak bir şey de Ben yok. 3 yıl önce Almanya'da bir abiye 1200 lira verdim. Bana dedim Minelab Equinox 800 getir. Evet. Getirdi. Nasıl getirdi? Hello, hello. Bilmiyorum nasıl getirdiğini. Ha, Ben getirdi. neyle getirdi? Normal yasal olarak mı getirdi? Ha, cihazı koymuş arabaya açık bir şekilde. Bütün Hı. toplamış. Yani dedektörü kurulumunu yapmış. Açık olarak koymuş, getirdi. Yani Hı. görmüşler dedektörü. O Di şekilde getirmiş. Bana dedek söylediği o. dedektör. Zaten dedektörü getiren abinin de parası bayağı bir boldu. Hı. E, iki kapılı bir Mercedes'e gelmişti, spor araba. Hı. Arabayı kaldırımda bıraktı. Altını sürttü. Askıda kaldı araba. Traktörle çektirdi. Yurt dışına gitti. Peugeot'un yeni arabasıyla geçen yıl geldi. Evet. Ya, bu yurt dışında, o kadar pahalı değil arabalar. Hani, o kadar pahalı değilken insan mesela örnek veriyorum 1 ay, 2 aylığıyla bile araba alabilirsin. Tamamını ödemesen bile ufak tefek de verecek olsan bile sonuçta araba alabilirsin yani o kadar şey değil burada mesela. Hani, o kadar pahalı değil, Türkiye gibi değil yani. Ne demiş burada? "Altın memlekette kalmadı, kuyumcularda çeyrek bile kalmadı. En son 10 gram altın alabilmeyi şart koydular." diyor. Niye şart koydular ki? Yani nasıl adamlar o kadar milletin demek ki parası var. Güzel kardeşim sen dedektörü getirdiğini söylüyorsun da bizim ne demiş burada? Bizim dünya malzeme dışarı gidiyor değil mi diyor. Dünya malzeme dışarı gidiyor diyor. Darphane bazında basın varmış. Ben de sanki onu duymuştum. Altın darphaneler ekstradan çalışıyorlarmış falan filan. Demek ki insanlar altına yatırım yapıyorlar. Yani durum bu şekilde. Diye bir şey ne demiş işte öyle diye her şeyi çıkmış darphane bazından basın diyor. Her şeyi uçuruyorlar. Yani durumlar o şekildedir. Hani başka yayıncı yok bu. Başka yayıncı aslında beklediğim vardı da İbrahim abi vardı da İbrahim abi gelmedi. Ben öyle bir sözüm vardı. Burada yok şu anda. Neredeyse işi var herhalde. Ramazan ya şimdi herhalde. Buyur abi. Seni alalım mı? Kimi? Buyur. Yok, Börü'nün bir mazereti var. O yüzden onu alamıyoruz şu anda. Mikail abiyi alalım. Yok, onun da bir mazereti var. Onu da alamıyoruz şu anda. Mazeret olmayan yayına gelebilir mi? Mazereti. Mazereti olmayan.
Saat kaç oldu bu arada? 8.29, 8.30, 9.30, 10.30. Türkiye'de 10.30. Evet. Yavaş yavaş toparlayalım diyorum ama. Güzel oluyor ya böyle arada sırada böyle yaparız. Yaparız abi, sıkıntı yok. Böyle yaparız. Hep Yet- ben ye- konuşuyordum. Yeter ki dünyada olalım. Aynen aynen. Yaparız yaparız. Beni kan grubuma kadar biliyorlar dostum diye. Eyvallah ya. Eyvallah eyvallah böyle biliyorum. Ben seni anlıyorum. Yapacak bir şey yok. Güzel oldu ya yayın. Güzel 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 abi ya. Böyle piyasaya belirsiz insanların alım gücü düşmüş. Gelir Rabbim herkesin yardımcısı olsun demiş. Abi mağara sıkıntılı oldu. Biz moloz taşları çıkardık. Üstte biraz toprak vardı. Yaptığımız yere, kazdığımız yere düştü. Ha, Yaşar kutsal topraklara ne zaman dönersin demiş. Yakında ilk fırsatta döneceğim Yaşar. Mağara ne oldu Cevat diyor Mikail. Cevabını verdim abi. He? Az önce cevabını verdim ona. He. Aleykümselam. Arkadaşlar hoş gelmişsiniz. V işareti adımdan bahsediyor. W işareti adımdan bahsediyor. Arkadaş hiç kaya mezar görmüş mü açılmamış diyor. Buyurun. Evet. Teşekkür ederim. Aysima kardeşim hoş gelmişsin. Sağ olun. Sen nasılsın? Cevat sende makine var mı şimdi? Efendim? Makine var mı sende şimdi? Var abi. Ne var? Goldfinder var. Golden Warrior var. Cornat X3 var. Konat, Şu an Konat'tan nasıl şey Türkiye alabiliyor musun? Türkiye'deki en iyilerden biri Cornat. Bana göre. Konat'ı ben Ve biliyorum. arkasından şey geliyor. Ve OKM geliyor. Konat'ı, Diğerleri böyle ha. sensör yapamadılar. Konat'ı biliyorum. Ben merkezlerine gitmişim. Oturup konuşmuşuz. Bazı işlerimiz vardı onlarla. Ondan sonra anlaşamadık diyeyim artık. Öyle şey yaptık. Biliyorum Konat'ı. Bir tane de vardı biz kullanıyorduk. Nasıl Konat'tan nasıl memnun musun? Cornat'tan memnunum da şu sıkıntıları var. Yağmurlu havayı sevmiyor. Cihazın alakası. Derine giremiyor yağmurlu havada, ıslak toprakta. Hı. Normalde mesela nasıl verileri normal şeyde? Normal verileri güzel. Tek sensörle mesela çok sensörlü arasında çok fark var. Mesela tek sensörle firma verileri 50 santimle 1 metre arasında yanılma payı verirken 4 sensör, 8 sensörlü tamam, net derinlik cevabı veriyor. Net. 5 santim belki oynuyor, belki oynamıyor. Arkadaşlar elinizde bir işaret veya herhangi bir şey varsa resim, video bir şey benim e-mail adresim burada mevcut. Yukarıda yazmışım e-mail adresim. Oradan bana gönderin. Ben size üstünkörü aceleyle değil de gerçekten hani e, neyi düşünüyorsam onu ben size yazayım. Anlatabiliyor muyum? E-mailde çünkü kalıyor her şey. Böyle ne demiş? Kaya mezarından ne çıkabilir biliyor. Cevat demiş. Kardeşe sorar mısın? Duymuş mu hiç? Diyor. Kaya mezarı kimin? Öncelikle o. Eğer çulsuz birininse bakır, gözyaşı falan çıkar. Çulsuz birinin Bakır, zaten demir. pek öyle kaya mezarı olmaz zaten. Çulsuz birinin öylesine gömerler bir yere. Öyle yani. İşte şimdi kaya mezarı çok farklıdır. Eğer bir tümülüsün içinden açıyorsan, malzeme Hemen odasına da yolla. ulaşabiliyorsan E-mailden yolla evet. delirtirsin. Delirirsin. Tek başına delirirsin yani. Bunları tek başına yapıp e, tümülüsün içindeki kaya mezarının malzeme odasını bulabiliyorsan delirirsin büyük ihtimal.
Bütün bu zenginlik sende, senin olmuş ama malzemeyi nasıl dışarı çıkaracağım da eriteceğim diye uğraşırsın. O arada da zaten delirirsin büyük ihtimal. Hani Osman abi diye bir külçelerin içinde bir video çekilmişti. O şekilde de olabilirsin. He. Ya şimdi burada var ya aslında çoğu diyordur ki ya olsun da onu düşünelim. Yeter ki bir bulalım diyorlardır yani. Bir onu yaşayalım diyorlardır yani. Mana aleminde define arayıp bir tane altın bulan mana aleminde 7 yıl boyunca bulabileceği söyleniyor. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilemem. Defineyi arayan değil, aramayan bulur diyorlar. Şu şekilde eee, ararsın, senelerce ararsın, bulamazsın. Tırcının biri gelir, bir tuvalet duracaktır. Tamam, içerken o suyun şeyiyle küpün kendisi bile çıkabilir. Yani bunlar yaşanmış olaylar. Benim çok tanıdığım var öyle tesadüfen bulan. Mesela benim çok tanıdığım var. Adam kendim bildiğim tanıdığım var yani. Böyle bahçeye sürerken traktörün arkasına takılıp çıkanlar mı dersin? Yani bir dünya var tanıdığım. Öyle tesadüfi oluyor. Adamın hiç bu işte tarağı yok yani. Hiç bu işlere alakası yok. Belki de çıktığı zaman demiştir. Bu da ne demiştir yani. Öyle bu işlere hiç ilgilenmiyor. Nasip işte. Nasip kısmet. Yapacak bir şey yok. Olan oldu mu oluyor işte. Bazısı da arar hayatı boyunca hiçbir şey bulamadan elindekini de harcar öyle ölüp gider yani ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım ya. Bilinçli aramak ayrıdır, bilinçsizce aramak ayrıdır. İkisinin arasında çok fark var. Öyle tabii. Öyle tabii. Mesela ben şeyleri çok buluyorum. Çeşme gömülerinin yerini çok rahat bir tespit edebiliyorum ama tam olarak noktalayamıyorum. Çeşmelerin yığmaları vardır, bilir misin? Çeşmenin etrafındadır bu. 250 metreyi geçmez. Yığma. Böyle nasıl anlatayım? 2 metre yükseklikte ortalama. Bu yığma düz arazideyse yığmanın etrafındadır. 70 metrekare etrafındadır. Çevresindedir. Bir de bu yığma yamaç araziye konulduysa şeyin alt tarafındadır. Yığmanın alt tarafındadır. Siz yığmayı kazdıkça yukarıdan yığmanın içindeki toprak yumuşak topraktır. Kürekli alattır. En üst zemin yağmurdan, sudan, kardan dolayı çok rahat toprak yapıştığı için birbirine zor kazarsınız üstüne. Üst sert katmanı aldıktan sonra kürekli alat sistemi. Yamaçtaki arazilerin eteklerine koyarlar ki siz malzemenin üstüne inmeye çalıştıkça o yığmanın içindeki kalan toprak, hafif toprak yavaş yavaş size doğru geliyor. Biz bunları da yaşadık. Şimdiye kadar o kadar bir şeyler yapmışsın, etmişsin. Hiç böyle bir şey olmadı mı ya? Abi ben kütle olarak görüyorum. Yani bir çömlek olur, bir kazan olur, ton olur, Yani ufak tefek sandık şeyleri olur. almıyorsun. Ufak tefek şeyleri almıyor musun? Bulunca almayacak mısın yani? Abi öyle değil ama. Şimdi defineyi arayan bulamaz, bulan da alamaz. Bulan da kolay kolay alamaz. Evet, buluyoruz ama hep bir engeller var. Çünkü bu defineyi koyanlar defineyi koyduktan sonra tılsımı birinci engel koymuşlar. Malzemeye ulaşmamak için. Tamam, akıllısın. Malzemenin yerine kadar şeyle ulaşabiliyorsun. İşaretle ulaşabiliyorsun. Hadi cihazları kullandın. Malzemenin yerini tespit ediyorsun. Malzemenin yerini tespit ettikten sonra bir de tılsım belası çıkıyor başımıza. Tılsım belasını çözdükten sonra hadi malzemeyi aldın.
Şimdi arkadaşlarla da birbirine gidiyorsun. O da var ayrı. Yani. Adana'da geçen yıl haberlerde izlemiştim. Adana'da adamlar büyük ihtimalle tümülüs patlatmışlar. Taç falan çıkartmışlar. Güzel Roma dönemine ait malzemeler çıkarmışlar. İstanbul'a kadar gelmişler. 2 kişi bu malzemeyi bölüşemiyor. Tamam mı? Ya o yakalanma Bir olayları, arkadaş yakalanma olayları şikayet ediyor. anlaşmazlıktan oluyor. O ayrı da. O ayrı zaten de. Bak ne diyor? Böyle diyor ki her şeyde de tılsım mı olur? Tılsım mı var? Çok garip diyor. Her şeyde yoksa bile gece kazılarından uzak durun. Gece Ya, kazılarından uzak durun. öyle öyle. Gece sıkıntı zaten biraz da. Gece biraz sıkıntı ya. Ne diyor? Bölgesel AB diyor. Olabiliyor demiş. Bölgesel diyor. Bölgelerde değişiyor diyor. Tabii bölgeden bölgeye değişiyor. Dönemden döneme değişiyor. İnsanlardan insana değişiyor. Oraya bırakılan malzemenin büyüklüğüne, değerine göre değişiyor. İnsanların o anki aciliyetine göre, imkansızlığına göre, zamansızlığına göre değişiyor tabii ki. Şu an bile biz yapacağımız bazı şeyleri aceleden, böyle, hani, gerektiği gibi yapmıyoruz mesela. Acelemiz var. Eskiden de aynıydı. Veya çok zamanımız oluyor. Çok önceden hazırlık yapıyoruz. Bütün tedbirlerimizi alıyoruz. O şekilde yapıyoruz mesela. İnsanoğlu hep aynıdır. Sadece, işte, zaman değişir, din değişir, dil değişir, renk değişir. Örf, adet, alışkanlıklar, akıl, düşünce tarzları değişir. Yani sonuçta insan aynıdır. Ömer, bakayım defalarca yazıyorum size, mail adresinizi attım. İstemiştiniz, bir bakar mısınız? Ömer kardeşim, bakacağım mutlaka. Şu anda değil ama bakıp ben sana e-mail'den dönüş. Mehmet abi en az 10 okka diyorsun da 1800 altın yapıyor. 10 okka altın. Kesin vardır. Tamam mı? 1800 tane Abdülreşat, Abdülmecit gidiyor. Tamam mı? Onların tanesi de ortalama 15 bin lira hesaplı. 2 kişi çıkardığını veya 3 kişi, 4 kişi çıkardığını hesaplı. O diyecek ben diyecek bozdururum. O diyecek ben diyecek bozdururum. Sen diyeceğim ben bozdururum. Birbirinize girmeye başlıyorsunuz burada bir defa. Malzeme çıktıktan sonrası da kötü. Tabii, tabii. Zaten asıl sıkıntı o. Yani dediğin gibi şimdi, hani, bulmak da bir sıkıntı tabii de bulduktan sonra bu sefer anlaşmazlıklar başlıyor. İnsanlar gerçek yüzlerini belli etmeye başlıyor. Yanındaki dostun, ciğerin, canın oluyor sana bir yabancı yani. Birden değişiyorsun, anlamıyorsun. O yüzden benim hatta videolarım var, bak videolarda da söylüyorum. Ekip nasıl olur, nasıl kurulur, nelere dikkat edilmesi lazım? İnsanları o şekilde tanıyıp ekibe alacaksın. Öyle benim tanıdığımdır, akrabamdır, dostumdur, eşimdir demeyeceksin. Benim de bir dünya tanıdığım akrabam var ama böyle zor zamanlarımda yanında olduğu yerlerde yeller esiyor. Sen o akrabalık, arkadaşlık, kardeşlik işini bırakacaksın. Başka şekilde insanlara bakıp da ekibe alacaksın. Bu işler kolay değil. Bir defa kuracaksın. Tamam mı? Para çıkarana kadar kimsenin parayla bir lafı yok. Olmayacak. Tamam O mı? zaman tabii ki eşki Atıyorum. var. Doğru. Atıyorum. 4 kişisiniz 5 kilo altı çıkardınız. Ama bunun birer kilosunu beraber anlaşmazlık varsa Ne zaman? beraber 4 kilosunu paylaşın, 1 kilosunu satın. Ondan sonra herkes eşit miktarını alsın. Kim ne yapıyorsa yapsın. Ve bir daha birbirinizle görüşmeyin. İşte öyle olmuyor. Öyle bir insanlar öyle ki ilişkilerini kopartmıyorlar. Sen dediğin bak, ben demişim bak, o aynı videolarda anlattığım şekilde. Hatta bir iki film izlemiştim ben. O film de dizi şeklinde yapılmış ama gerçekten bu konularla alakalı, ne yapılması gerekiyor, nasıl ilişkiler olur ve bir şeyler yapıldıktan sonra nasıl yapılması gerekiyor. Gerçekten güzel işlemişler. Gerçek hayatta o şekilde olmuyor ama maalesef. İnsanlar birbirinden bir şekilde kopamıyorlar. Bir şekilde bağlantı kuruyorlar. Yine
eskileri açıyorlar. Birisinin ağzı sıkı değildir. Birisine bir şeyler söylüyor, ötekine söylüyor. Olmaz, bir şey olmaz gibi. Ondan sonra olan hepsine oluyor. Yani insanlar maalesef böyle. Yapacak. Ee, Birkaç ay önce Bolu'da, Düzce'de mi, Evet, bu konu Bursa'da mı sağlık bir kazı güzel bir yapılıyor. hastalık aslında Kepçeli ama bir kazı hastalık. yapılıyor. Adamlar bir 50 santim büyüklüğünde 20 kiloluk külçeler çıkarıyorlar ama 30-40 tane. Evet. Bu adamları yakalatan neydi biliyor musun? Cep telefonunda o altınların, o kepçenin, o kazılan yerin resminin olmasıydı. Yani. Bak aşağıda yazıyor. Ömer de yazmış mesela. Evvela diyor ilk yapılacak iş zekatını orada ayırmak ve hesaplamak diyor. İnsanlar onu düşünmüyor zaten de çoğu. Hani bulduğu zaman her şey unutuluyor. Ama işte yani o konuyla alakalı ne de Abi tut ki düşün. 50 kilo veya 100 kilo, 150 kilo malzeme buldu. Bunun zekatını vereceksin. Kaçta kaçının zekatını vereceksin. Hadi 50 kilosunu zekat ver. Abi bir defa da veremezsin o parayı Türkiye'de. Kime e, dağıtacaksın abi o kadar parayı? yani işte aslında Deli yani derler, deli derler, paketlerler. Bu parayı nereden buldun? benim mesela bir tanıdığımın tanıdığı hatta benim kendi çocukluk arkadaşım aynı zamanda akrabam bu kişilerin baştan içindeymiş. Bunu bir şekilde bu biraz böyle biraz hafif iyi niyetli, saf çocuk yani. Bunu diskalifiye etmişler bir şey bulduktan sonra. Ondan sonra bu adam aldı başını yürüdü tabii ama sonu çok kötü oldu. Kendi eşi, kendi karısı bu adamı öldürdü mesela. Kendi karısı pencereden aşağı attı, öldürdü. Adamın fırınları bilmem neleri de kendine koruma tuttu kaç tane. Hepsine Mercedes aldı, altına çekti. Adam çok güzel bir şeyler buldu. Ama dediğim gibi en yakını birden düşman oldu. Yani bu böyle bir şey. İnsanları bu şekilde değiştiriyor. Ee, Bizim köyde Hayat ben ondan küçükken bir adam malzeme buluyor. Tabii ev falan yaptırıyor. Aradan 2 sene falan geçti geçmedi. Adam kendisini evin çatısına astı. yani işte dediğim gibi inan bunlar bu şekilde oluyor. Yani öyle bir artık psikolojik baskı oluşmaya başlıyor ki insanlarda veya insanlar değişiyor ki insanı bu halde getiriyorlar. Akil hoş geldin kardeşim. Herhangi bir şey varsa elinizde e-mailden bana yazın arkadaşlar. Şu anda yani üstünkörü cevap versem de üstünkörü vereceğim. Sedat kardeşim hoş gelmişsin. Hakkını helal et. Ve varsa elinde bir şey bak. E-mailim yukarıda var. E-mailden bana gönder kardeşim. Harita buldum. Birkaç kişiyle orayı kazdık. Duyumlarda aldık. Büyülü mü bilmiyorum. Kazdıkça yeri bir siyah tahta parçası çıkıyor. Sonra eski haline geri geliyor diyor. Allah Allah. Ömer hocam, ilmihale bakıp maden cinsinin zekatı yazılır da eski ilmihan kitapları yok. Benim dedemde varmış, vermiş birine. Onu araştırdım ben. O da başka birine vermiş. O kitabı unuttuk yani biz. Kayboldu o kitap. Bu Abdülhamit'in son zamanlarında Osmanlı topraklarında köy köy mera mera dağıttığı ilmihan kitapları var ya. O kitaplardanmış dedemdeki kitap. Bak bu arada yazılanlar da oku arada sırada. Bak böyle diyor ki mesela Mehmetçik Vakfı'na bağışla kimse sormaz nereden buldun bu parayı diye diyor. Sorar. Sen götür bakalım bir çanta parayı da nereden buldun bu parayı diye sormazlar mı? Hayır önce sormazlar onu alırlar sonra sorarlar. Alırken sormazlar. Doğru. Hayır kafana göre veremezsiniz diyor. Evvela ne diyor? İlmihale bakıp maden cinsinin zekatı yazılır diyor. Coğrafya Tuğba kardeşim de Antep askeriye içinde arka tarafta dağ bölgesinde ağaç dikme çalışması yaparken eski mağaralar yeraltı şehri bulduk diyor. Koruma altında olduğu için bölgeyi kimse de görmemiş bölgeyi diyor. Ben o zaman gözlerimle gördüm diyor mesela. Helal olsun. Vallahi ilginç. Bir sürü hizmet ehli kişiler var. Peyderpeyi evvela niyet edilir ve zekatı verilir. Yoksa problemler yaşanabilir diyor.
Ben bu zamanda bir şey bulup da birine böyle bir zekat verecek kimseyi pek tanımıyorum ya. İnan ki yani ben doğruyu söylüyorum. Adam onu bulduğu zaman yanındakini diskalifiye etmeye çalışıyor. Neyin zekatı ya? Olması gerektiği tamam öyle de yani maalesef bu böyle yani. Sonra bizi çektiler ne oldu sonrasını bilmiyorum diyor şey. Hı. Şimdi zekat verdin. Doğru doğru 40 tabii. Karşı tarafı bilmiyorsun. Bunlar Ne emeği, huyların olduğunu. emeği Adam kumar oynadı. Senin verdiğin zekat kabul mü oldu? şey olmaz. Benim elimden en az 100 kilo paramı aldılar. En samimi arkadaşım bana bunu yaptı diyor mesela Yaşar kardeşim. Diyorum ya insanlar anlaşılmıyor bir anda para her şey. Hani diyorlar ya para insanı değiştirir diye. Biri de diyor ki beni değiştirmez diye. Değiştiriyor. Bunu bizzat yaşadım ben. Heh. Nusuhi Liseyi bitirdiğimde bir etik telefoncu dükkanı açtık arkadaşımla. ilmihal konusunda abi ben ne diyor? Kimyacıyım evvela. Ne diyor? Madenin çamur hale getirilmesini sağlamak lazım. Asitler ile işlemek lazım diyor Ömer kardeşim. Ömer kardeşim sen kimyacı mısın? Kimisinin imtihanı ne demiş? Ya, okuyamıyorum bakayım. Kimisinin imtihanı ararken kimisinin imtihanı bulduktan sonra başlar diyor. Çok da güzel bir şey demiş Mikail kardeşim. Aynen öyle. Vallahi öyle yani. Vay be hocam senelerdir sizi izliyorduk da canlı yayın nasip olmuş bir saat olmuş. Cevat, şimdi kardeşim bak yeni yeni böyle bize sunulan teknolojik imkanları kullanıyoruz. Güzel bir şey. Mesela bu özellikler daha önceden yoktu. Olmadığı için böyle yapamıyorduk. Ama Evet. şimdi var. Bir de şunu merak ediyorum. Daha önceden denemedim, yapmadım. Şunu merak ediyorum. Kaç kişiyi aynı anda canlı yayına alabiliyoruz mesela? Onu bir Bir de şöyle bir şey var abim. Bunu da söyle. Hani canlı yayın için maile geri dönüş yapıyorsun ya. O mail üzerinden açıyorsun. YouTube canlı tabii tabii. yayını. Ya yok o ya ben göndermiş olduğum bağlantı linkine tıkladığın zaman otomatikman geliyorsun buraya zaten. Heh. Evet. Onu da arkadaşlara söyleyelim. Mail ulaşmadı veya mailime bir şey gelmedi diye şey yapmasınlar. Evet evet. Şartla yerine getirirse Maili mailinizi gönderdikten sonra size bir şey gelecek. Cevap gelecek. Orada bir canlı yayın linki var. Ona tıkladığınızda yayın atıyor zaten size. evet. Bak Ömer ne demiş mesela ben o yazıları da okuyayım. Eğer şartlar yerine getirilirse diyor maden çamur haline getirilir. Varillerde sıvı halde bekletilir ihtiyacın kadar. Şişe çıkart kimyasallar ile ne demiş? Mikrondan maden hale getir diyor. Evet bu asitle eritip mesela altını asitle bazı kimyasallarla böyle asitlerle eritilip su haline getiriyorlar. Sonra bu suyu yine farklı işlemlere getirilip aynı şekilsiz bir halde ama sonuçta aynı altını elde ediyorlar mesela. Bunlar var tabii ki. Akil, kaya mezarında tılsım var mı diyor. Akil şimdi bak kaya mezarı olur başka bir mezar olur bu fark etmiyor. Kim yapmış yani nedir dönemi nedir nasıl yapılmış onlar önemli ama sanmıyorum olacağını. Sen o kaya mezarını gördüysen ne gerekiyorsa yap. Hiçbir şey olmaz. Kendine güven vallahi. Hiçbir şey olacağını sanmıyorum. Tabii ki yasal olarak yap. Yani yasal olmadan bir şey yapma. Ben sana öyle söylemiş olmayayım. Yine herkes yapacağı şeyi biliyor tabii de. Cevat kardeşim diyor hayatında diyor ne gibi değişiklik olmuş bunca senede demiş mesela Börü. Yayın Abi ben kendimi için iyi anneme geceler adıyorum. demiş Ahmet Peksan. Eyvallah Ahmet kardeşim. Sağ olasın sağ olasın. Bölükhan ne demiş? Ömer Kral suyundan bahsediyor diyor. Evet. Abi çok şey değişmiş bence Cevat kardeş de diyor. Cevat kardeş de çok şey değişmiş diyor Mikail. En tehlikeli tılsım pagan tılsımı demiş Mehmet kardeşim.
kendileri deveyi hamutuyla götürüyorlar diye. Farkındayım Mikail. Ben özellikle sordum diye. Cevat kralsın. Ne demiş? Mikail Cevat kralsın. Annenin ellerinden öperim demiş Mikail kardeşim. İnsanlar araştırma yaptıkça, bir şeyler yaşadıkça, bir şeyleri tanık oldukça insanın tecrübesi de psikolojisi de değişiyor. Çünkü tecrübe oluyor bu hayat şartları. Yani bunu sadece bir şeyler kazıp da altın olarak algılamayalım bu serüveni. Çünkü bu serüvenin içinde çok şeyleri yaşıyorsun. En sevdiğin canının bir kere bir de bakıyorsun ki hiç kimse olmadığını anlıyorsun. Düşmanından daha da kötü bir, insan olduğunu anlayabiliyorsun. Ne bileyim, hiç böyle düşmanım dediğin insanlardan yardım görüyorsun. Farklı farklı şeyler yaşıyorsun. Bu da bir hayat tecrübesidir. Anlatabiliyor muyum? Yani sadece kazmak değildir bu olay. Ha, tabii bunun tarihi, geçmişi olsun, yaşadığın o güzellikler olsun farklı bir şey tabii. Şimdi Ömer Doğru kardeşim, güvercin işaretinin olduğu yerde 50 metre etrafında yılanbaşı ya da kartalbaşı olur. Yılanbaşı ise bak, kartalbaşı denk gelmedi, araştırmadım, parasını bulamadım ama yılanbaşını anlatayım. Yılanbaşı ya bir mağaraya bakar, mağaranın girişine bakar, ya bir su kaynağına bakar, ya bir taşlığa bakar. Malzemeyi burada arayacaksın. Yılan kafasının etrafında değil. Güvercin işaretinin neresinde aramam gerekiyor dersen arka tarafındadır bu işaret. Yılanbaşı. Ben 2 tane biliyorum. Hatta bir tanesinin gömüsünü çaldırdım. İkincisinin güvercinini arıyorum da kaya yüksek olduğu için ulaşamıyorum. Ne yukarıdan ne aşağıdan. Farklı bir mantık yapmaya, yürütmeye çalışıyorum. Evet, şimdi Bilal kardeşim bir şey yazmış. Bilal kardeşimiz gelmiş. Diyor ki merhaba demiş. Viyana'dan selam. Bundan 15 sene önce 2 kez rüya yoluyla Nusaybin Mardin'de yolun kenarında kayanın altında altın olması lazım. Cihazla gittik. 15 kilodan fazla dediler. Ne demiş? Sıkıntı yanında karakol diyor. Ya, aman Bilal ya. Yani karakol sıkıntı da inşallah dediğin doğrudur ama karakol işi bozuyor tabii. Moda kardeşim, ben sana bir cevap vereceğim de az bir şey bekle. Gizli kalmış defineler sayfası olan arkadaşı biliyor musun? Cevat, o arkadaş gibi bu alemde kimseyi tanımadım diyor. Doğru. Var diye çıkarmadık diyormuş. Bilal, var diye çıkarmadık. Evet. Kayada bir yorum bekliyorum demiş moda. Merhabalar abilerim. Ömer. Bak ne demiş Cevat diyor ki moda kardeşim V işareti var kayada diyor. Bir yorum bekliyorum diyor. Burada tabii ki W olarak yapmış oraya. Sen böyle bir şeyle karşılaştın mı? Merhabalar abiler. Merhaba kardeşim. Flash TV kardeşim gelmiş. Flash TV. Sizlerdeki dizili taşlar üzerinde oyma üçgenin ucuna bakıyor diyor. Cevat kardeşimiz yayından koptu. Oyma üçgenin ucuna bakıyor. Jandarma karakol var. Bilal komutanı bağla demiş. Evet, çıkaramadık. Evet, müzik kaliteli bir duygudur diyor. Evet, jandarma karakolu var diye çıkaramadık diyor. Bir kayboldun geri geldin Cevat. Evet abi. Moda kardeşime bir cevap vereceğim de ben.
Evet. Bu işaretin olduğu kaya ne kadar büyük? V işareti büyük. Ve W işareti varmış 2 tane. Evet evet. Kimdi onu yazan arkadaşlar? Buna bakayım hemen. Ee, duyuyordur seni o şeyi. Duyuyor. Evet. Aksakalı Ramazan Karaman. kötü. Kartal yüksekte mi alçakta mı? Yok Mehmet Yerde abi mi? tanımıyorum. El işareti bir tane ördek galiba, bunlar ayrı yerde. Bizim orada kartal ve baykuş yan yana kayaya konutarak yapmışlar. Ne anlama geliyor diyor. Aksakallı ne demiş? Tehdit edildi, uzadı demiş. Bu aksakallı kimdi ya? Aksakallı tanımam. Aleyküm, size nasıl ulaşabilirim? Deli Kartal'ın herhalde. baktığı Deli herhalde. Deli değil. mesafede, Böyle Kartal'ın baktığı hoş geldin. mesafede, en Aleykümselam. fazla E-mailden 300 metre yazabilirsin. mesafede bir taş olacak. E-mailimi yukarıda ben yazdım, var. Videoların Büyük bir açıklama taş olacak. kısmında da Ne var. kadar diyeyim ben? Bir Ne de böyle Magnus hepsi böyle veya bir alır, birazını mı kitap vermez. kadar büyük bir taş olacak. Güzel kardeşim, yani ben şu an bir şey desem, yani söylemem gerektiği için öyle söylemiş olacağım. Asıl söylemem gerektiğini sen tahmin edersin. Ama ben yine de söyleyeyim, devlete tabii ki ver, yani devlete teslim et, mutlaka sana şey verirler. Yapacak bir şey yok. Bir buçuk metre bir tanesi, yarım metre bu kaya yer, asisi taban diyor. Bilal diyor, sadece komutanı bağlarsan diyor yeter. Bir buçuk metre, bir tanesi yarım metre. Arkadaşlar yayını beğenelim. Kayanın etrafını araştırsana Videonun altında beğen cihazlarla. var. Videonun 15 metreye beğeniyorum. kadar kayanın etrafını araştır. Moda arkadaş. Görüntüleme ve derin arama dedektörleriyle güzel şey yaparsın. Ama görüntüleme bulamıyorsan %100 sonuç istiyorum diyorsan GPR cihazlarına bakabilirsin. GPR radar diye geçer. O cihazlara bakabilirsin. Elinde şeyler varsa, resimler, videolar at bana. E-mailden yaz bana kardeşim. Az evvel sordum, yılan kafası derenin kenarında. Ömer bir şey yazmış. Ona da bakalım. Yayından bakınca. Az evvel sordum, yılan kafası derenin kenarındaki sıralı dikilmiş taşlar, ucundaki oturma yerinde olan bir taşın üzerindeki oyma üçgenin uzun tarafının baktığı yere bakıyor. Yürümek nece santim oluyor diyor. Sıralı dikilmiş taşlar dediğin ara mesafeleri ne kadar ve kaç tane? Abi. Horasan kapaktan oksit verirse diyor, içeri girmek nece santim oluyor diyor. Demek ki zaten fazla bir şey yok, yani açılmıştır o oksit çıkmıştır orada. Arka tarafına ya 150 da ön tarafına 50 bak Ömer kardeş. dikkat edeceksin, tedbirini alacaksın, ona göre harcayacaksın. Fazla demek ki öyle kapalı bir şey değil. Oksit çıkıyorsa sızdırıyordur zaten.
Arkadaşlar resimleri, videoları e-mailden gönderin. Ben de göndereceğim abi. Benim resimlerime de bak. Tamam gönder. Gönder. E-mailden gönder. Yine yarın böyle yapabilirsek tabii bilmiyorum onu da yayın yapabiliriz. Çünkü bugün katılamayan arkadaşlarımız var. Özellikle benim beklediğim o arkadaşlar da yarın gelmiş olursa onları da yayına alırız. Onları muhabbet ederiz. Şimdilik geç oldu zaten. Şimdilik istiyorsanız yayını kapatalım arkadaşlar yavaş yavaş. Tamam abi. Yarın inşallah nasip olursa tekrar görüşmek üzere diyeyim artık. Bugün güzel yayın oldu böyle yine. İyi oldu. Aynen abi. Hadi hakkını helal et. Eyvallah helal olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sana Görüşürüz. Kendine cici bak. Evet, Allah'ın görüşürüz. selamı, Dikkat et rahmeti, bereketi üzerine olsun. Annene Rabbime emanetsin. sevgiler. Görüşmek üzere. Allah razı olsun. Arkadaşlar yayını kapatalım yavaş yavaş. Hakkınızı helal edin. Yarın inşallah yapabilirsek tekrar devam edeceğiz. Sizleri seviyorum. Dikkat edin kendinize. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Allah Ramazan'da tuttuğunuz oruçları, yaptığınız duaları kabul etsin. Cümleten tabii hepimiz için. Görüşürüz. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Sizleri seviyorum. İnşallah yarın da böyle güzel yayınlarımız olur, yaparız.